Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu güzel hırkayı tüm detaylarıyla anlatacağım. Kız bebekler için uygun bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar da videoyu atlatmadan izlerseniz sizler de çok rahat örebilirsiniz bu modeli. Instagram'da çok beğenilen bir hırka var. Bu modeli kullandığım bir hırka var. Instagram'da Safrankin sayfasının sahibi sevgili Habibe Hanım'ın modeli. Habibe Hanım'ın kanalından izleyerek örmüştüm. Siz de o hırkayı örmek isterseniz Habibe Hanım'ın kanalını izleyerek örebilirsiniz. Ben de bu modeli uygulayarak böyle bir hırka yaptım. Çok tatlı oldu. Onun için de ismini Akide Şekeri koydum. Habibe Hanım'a da bu model için ayrıca teşekkür ediyorum. Yakadan başlayarak ördüm. Roba bittikten sonra önce kolları, daha sonra da bedeni örerek tamamladım. Sadece kollarda dikiş var. Başka bir yerde dikiş yok. Şimdi santim olarak ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 24,5-25 santim. Arka ortadan uzunluğu 28 santim. Tam 0,6 ay ölçüsünde. Kol ölçüsünü de verelim. 26 santim. Kol altından kol boyu 13 santim. Reglan ölçüsü de şöyle tam yakadan 13,5 santim. Evet, 0,6 ay ölçüsünde oldu. İp ve şiş bilgilerini zaten başlarken vereceğim. Ama buna 2,5 yumak gitti. Ben daha sonra buna 2 parça daha öreceğim. İsterseniz onlar bittikten sonra tamamını kaç yumak gittiğini söylerim. Ona göre ipinizi tedarik edebilirsiniz. 5 tane de düğmeye ihtiyacımız olacak. Ben inci düğme tercih ettim. Siz de kendi zevkinize göre düğme dikebilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip ederseniz sevinirim. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Hırkayı Gazal Organik Baby Cotton ile öreceğim. 50 gram 115 metre uzunluğunda bir ip. Şiş numarası 4,5-5 yazıyor ama ben 3,5 öreceğim çünkü ipin yapısı ince. Normalde 100 gram 330 metre uzunluğundaki ipler ayarında bir ip. Yani 3,5 numara şişe uygun bir ip. Renk numarası aynı renk örmek isterseniz C425. 3,5 numarada şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Üç buçuk numaralı şişime 81 ilmek attım. Şimdi başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Kenar bant için 6 ilmek ayırdım. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Dört ilmek düz. 2, 4, 6 ilmek kenar ilmeği. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi bir ters, bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde örüyorum. Yaka lastiğini örüyorum. Birinci sıradayım. Bir ters bir düz örerek sıra sonuna geldim. 2, 4, 6 ilmek kaldı. Şimdi ipimi dışarı alıyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3,
4 ilmek düz ördüm. İpimi içeri aldım ve 2 ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde önce 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 6 ilmek düz. Şimdi bu lastik kısmı da tekstil tipi lastik olacak. Tekstil tipi lastikte arka yüzde normal bir ters bir düz örüyoruz. Ön yüzde de düz ilmeği örmeden alıyorum. İpim dışarıda. İpimi içeri alıyorum ve ters ilmeği ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Düz ilmeği örmeden aldım. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Ön yüzdeyim. Yaka lastiğinin ikinci sırasını örüyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Düz ilmeği örmeden aldım. Ve 6 tane kenar ilmeğim. Son 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüze geçtim. 2 ilmek ters örüyorum. Dört ilmek düz. Ve bir ters, bir düz. Arka yüzde normal bir ters bir düz örüyorum. Ön yüzde de düzleri örmeden alıyorum. Bir ters düz örmeden bir ters olarak örüyorum. Kenar ilmeklerimde 6 ilmek. Burada 2 ilmek düz hat devam ediyor. Bu tarafta da yine 2 ilmek düz hat olarak devam edecek. Bu şekilde burada şu anda 2 sıra haroşa oldu. 3 sıra haroşa olacak. Evet, ön yüzdeyim. 1, 2, 3 sıra haroşa ördüm. Ve örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Bir ters. Düz ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeği örmeden aldım. 2, 4, 6 tane kenar ilmeğim. Şimdi bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane şişime doladım. Bir ördüm. 1, 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. 2 ilmek ters örüyorum. Dört ilmek düz. Ve yine bir ters bir düz. Bir ters bir düz örerek sıra sonuna geliyorum. Sıra sonunda da 6 tane kenar ilmeğim var ve tekrar ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüzde 1, 2, 3, 4 sıra haroşa oluştu. Şimdi bu sırada artışlarım olacak. 81 ilmek başlamıştım. Şu an şişimde 81 ilmek var. 6 kenar ilmeğimi örüyorum. Altı. Şimdi bu sırada artışlarımı yapacağım. Bir ilmek örüyorum. Şu alttaki ilmeği örüyorum önce. Sonra normal ilmeğimi örüyorum. Bir tane artış yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğin bir alttaki ilmeğini
Şunu yani örüyorum ve şişimdeki ilmeği örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Sıradaki ilmeğin bir alttaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir de şişimdeki ilmeği ördüm ve bir tane artırdım. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğin bir alttaki ilmeğe giriyorum. Örüyorum ve şişimdeki ilmeği örüyorum. Bir ör, bir artır şeklinde örüyorum. Bir ördüm ve bir artırıyorum. Evet, bir kez daha göstereceğim. Düz ilmeği ördüm. Sırada ters ilmek var. Şu alttaki ilmeğe giriyorum. Onu örüyorum ve şişimdeki ilmeği örüyorum. Evet, sıra sonuna doğru bu şekilde ilerliyorum. Bir ör, bir artır şeklinde. Evet, ön yüzdeyim. Artış sırasındayım. Bir ör, bir artış şeklinde örüyorum. Bir ördüm. Şimdi burada bir tane artırıyorum. Ve 6 ilmek kenar ilmeğim. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, ve ipimi içeri aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerim ters. Sıra sonundaki 6 ilmeğimi de yine kenar ilmeğim aynı şekilde öreceğim. Ve ön yüze geçtiğimde kısa sıra çalışmasına başlayacağım. Yani yaka düşürme çalışmasına. Evet, ön yüzde bir sıra düz ördüm ve aynı zamanda da artış yaptım. Arka yüzde de bir sıra ters ördüm. Toplam 2 sıra örmüş oldum. 81 ilmekle başlamıştım. Artışlardan sonra şişimde şu anda 115 ilmek var. Şimdi artık bu sırada kısa sıra çalışması yapacağım. Yani yaka düşürme çalışması yapacağım. Buradan 26 ilmek ayırdım ve bir tane işaret taktım. Buradan da yine 26 ilmek ayırdım ve bir tane işaret taktım. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi düz örerek bu ikinci işarete kadar ilerliyorum. Evet, bu ikinci işarete kadar ördüm. Şimdi işaretimi çıkartıyorum. İpimi içeri aldım. Bir sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım. Örgüyü çevirdim. Şimdi ön yüzde örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Ve ipimi dışarı çıkarıyorum. Pardon, çıkarmıyorum çünkü ters örgüyle devam edeceğim. Buraya işaretimi takıyorum. Ve ipimi sıkılayarak ters örgüyle devam ediyorum. Arka yüzde ters örüyorum ilmeklerimi. Buradaki işarete kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, arka yüzdeyim. İşarete kadar ters örerek geldim. Şimdi bu işaretimi çıkartıyorum. İpim içeride. Bir ilmek örmeden alıyorum.
İpimi dışarı alıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Ve örmeden aldığım ilmeği yine ipim içeride. Tekrar örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve ipimi dışarı aldım. Tekrar takıyorum işaretimi. Ve düz örerek diğer işarete kadar ilerliyorum. Yeni başlayan arkadaşlar bu kısımları atlatmadan izlerseniz eğer çok kolay öreceksiniz. Evet, düz örerek buradaki işarete kadar geliyorum. Evet, işarete kadar düz örüyorum. İşareti çıkartıyorum. Şimdi buradaki ilmeğin dibinde şöyle sarıp döndüğüm ilmek var. Şimdi bir daha sararken göstereceğim. Ve şişimdeki ilmeğe de giriyorum. Sol şişime ikisini bir takıp ikisini birlikte örüyorum. Ve sıradaki 1 2 ilmeği ördüm. İpimi içeri aldım. Buradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım ve örgüyü çevirdim. Yani bu ilmeği sarmış oldum. Şimdi yine bu sardığım ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde sarmış oldum. Ters örerek devam edeceğim için içeride duruyor ipim. Tekrar buraya bir işaret takıyorum. Ve bütün ilmeklerimi ters örerek diğer işarete kadar devam ediyorum. Evet, bu işarete kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, arka yüzde ters örerek işarete doğru ilerliyorum. İşarete geldim. İşaretimi çıkartıyorum. Bu sardığım ilmek. Sardığım ilmeği ters öreceğim şimdi. O nedenle şöyle arkadan giriyorum. Şişim arkada. Arkadan giriyorum ve bu ilmeği şişimin üzerine aldım. Ve iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. 1 2 Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım ve örgümü çevirdim. Ve yine sıra sonunda örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. Ve ipimi dışarı çıkarıyorum. Bu ilmeği sarmış oldum. Yine işaretimi takıyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örerek diğer işarete doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzdeyim. Düz örerek işarete doğru ilerliyorum. İşarete geldim. Düz örgü öreceğim için sardığım ilmeğe önden girdim. Şu şekilde. Şişimdeki ilmeğe de bu şekilde giriyorum. Ve iki ilmeği birlikte sol şişime takıp düz olarak ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm. İpimi içeri aldım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı aldım ve bu taraf için son kez dönüş yapıyorum. Evet, iki ilmeği örmeden alıyorum. Bu sardığım ilmeğim. Buraya yine işaretimi takıyorum. Ve ters örerek diğer işarete kadar ilerliyorum. Evet, bu işarete kadar örüyorum. Evet, arka yüzdeyim. İşarete doğru ilerliyorum. İşareti çıkartıyorum. Şimdi bu sardığım ilmeğe ters öreceğim için arkadan girip şişimin üzerine aldım ve iki ilmeği birlikte ters ördüm.
1 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpimi dışarı çıkardım. Örgüyü çevirdim ve bu taraf için de son kısa sıra çalışmasını yapmış oldum. Şimdi bu ilmeği örmeden alıyorum. İpimi dışarı çıkartıyorum. Yine bu işareti taktım. Ve düz örerek devam ediyorum. İşarete kadar düz örüyorum bütün ilmeklerimi. Evet, işarete doğru ilerliyorum. İşaretimi çıkarttım. Ön yüzde olduğum için düz öreceğim. O nedenle böyle önden giriyorum sardığım ilmeğe. Şişimdeki ilmeği de aldım. Ve ikisini birlikte düz ördüm. Artık dönüş yapmıyorum. Sıra sonuna kadar düz örüyorum. Arka yüze geçtim. 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. İlmeklerimi ters örerek bu işarete kadar ilerliyorum. Arka yüzdeyim. Ters örerek işarete kadar geldim. Sardığım ilmeğe geldim. Arkadan giriyorum. Ters öreceğim çünkü. Şişimin üzerine aldım. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Artık burada da dönüşler bitti ve bütün ilmeklerimi burada ipimi sıkılıyorum ve ters örerek sonda 6 ilmek kenar ilmeği. Evet, ters örüyorum. Sondaki 6 kenar ilmeğimi de örüp ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüze geçtim ve kısa sıra çalışmaları tamamlandı. Evet, yaka düşürme çalışması yapmış olduk. Bu şekilde. Evet. Yakayı düşürmüş olduk. Bebek rahat edecek giydiği zaman bu hırkayı. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Model kurulumunu yaparken baştaki 6 ilmek ve sondaki 6 ilmeği modele dahil etmiyoruz. Diğer ilmeklerim altının katları artı 1 şeklinde olacak ve şu anda benim şişimdeki ilmekler tam olarak altının katları artı 1. 115 ilmek vardı şişimde. Toplam bu kenarlarda dahil. Şimdi modelin birinci sırasını örüyorum. Önce 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeklerini ördüm. Ve şimdi modelin birinci sırası. İpimi içeri alıyorum. Altının katları artı 1 demiştim. Bir ters. 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Yani bu ters ilmeğim ve 5 tane düz ilmeğim toplam 6 ilmek. Bir ters,
5 ilmek düz. Evet. Sıra sonuna doğru 1 ilmek ters, 5 ilmek düz örerek devam ediyorum. Evet, modelin birinci sırasını örüyorum. Modele ne demiştim? Altının katları artı 1 ilmek olacak demiştim. Şimdi bir tane ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Evet. Bir ters, 5 düz, 6 ilmek. Bir ters, 5 düz, 6 ilmek. Yani altının katları artı 1 demiştim. Bu bir tane ters ilmekte artı 1. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, modelin ikinci sırasında da ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yani 1 ilmek düz, 5 ilmek ters öreceğim. 1 ilmek düz ve 5 ilmek ters. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, arka yüzdeyim. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. 5 tane ters ilmek ördüm. 1 ilmek düz, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz ve kenar ilmeklerim. Ön yüze geçtim ve modelin 3. sırasındayım. Yine önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, ipimi içeri aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı aldım. Şimdi burada bir tane artış yapacağım. Şu şekilde yapıyorum artışımı. Ve sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ikisini birlikte sola yatık olarak örerek bir tane kestim. Bir tane ters örüyorum. Bir ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum ve 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örerek kesiyorum ve bir tane doladım. Şimdi bir tersten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim oldu yine. Burada örerken bir ters, 5 düz örmüştüm. Bir ters, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Şimdi buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte sola yatık olarak ördüm. Bir tane ters örüyorum. İpimi dışarı aldım. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak kestim. Ve bir tane doladım. Sıradaki ters ilmeği düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 1, 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örerek sola yatık olarak bir tane kestim. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örerek bir tane kestim
ve bir tane doladım. Evet, bu şekilde örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, modelin 3. sırasını örüyorum. Buradaki ters ilmeği düz örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeği yönünü değiştirip sola doğru ördüm. Bir ilmek ters. 2 ilmek sağa doğru örüyorum. Bir doladım. Bir ilmek ters var. Onun için ipimi tekrar içeri alıyorum. Bir ilmek ters. Ve kenar ilmeklerim. Arka yüze geçtim. Yine 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, arka yüzde de bir ilmek düz. Doladığım ilmek ters. İkinci ilmek ters ve düz. Şu andan itibaren baştaki ilmekleri bu şekilde örüyorum. 6 tane kenar ilmeğim, bir düz, 2 ters ve bir düz ördüm. Şimdi ipimi içeri aldım. 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5. İpim dışarıda, bir ilmek düz. İpim içeride, 5 ilmek ters. Bir ilmek düz. Evet, 5 ilmek ters, bir ilmek düz olarak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunu da yine göstereceğim. Evet, arka yüzdeyim. Modelin 4. sırasındayım. 5 ilmek ters, bir ilmek düz olarak ilerliyorum. 5 ilmek ters. Bir ilmek düz. Evet, sırada ters ilmek var, bir tane örüyorum. Pardon. Doladığım ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, son 5 ters ve bir düzden sonra 2 tane ters ördüm. Bir ilmek düz ve 6 tane kenar ilmeğim. Ön yüze geçtim. Modelin 5. sırasındayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. İpimi içeri aldım. Bir ilmek ters. Bu sırayı da ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir tane ters ilmek ördüm. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. İpimi içeri aldım ve bir ilmek ters. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek ters. 5 ilmek düz. Evet, bir ilmek ters, 5 ilmek düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzdeyim. Modelin 5. sırasını örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz.
Bir ilmek ters, 2 ilmek düz, bir ilmek ters ve 6 tane de kenar ilmeği. Arka yüze geçtim. Modelin 6. sırasındayım. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, arka yüzde de bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani 6. sırada bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sırada düz ilmek var, düz. Ters ilmekler ters. Düz ilmek düz. Ters ilmekler ters. Ve düz. Evet, bu sırayı ilmekleri gördüğüm gibi örerek tamamlıyorum. Evet, modelin 6 sırası bitti. Şimdi 7. sıraya geldim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir. İpimi içeri alıyorum ve buradaki bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada bu şekilde ilmekler açılmıştı. Şimdi bu ilmekleri kapatacağım. Yani şuradaki yaptığım şu çalışmayı artık burada yapacağım. Şöyle kapatacağım. Yani buradaki 2 ilmeği sola doğru keseceğim. Buradaki ilmek düz ilmek olacak ve bu ilmeği de sağa doğru keseceğim. Yani şöyle yapıyorum. Bu 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve bir tane artırıyorum. Ters ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 sıra tersten sonra ters ilmekler düze dönüyor. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru kestim. Bir ilmek ters örüyorum. Ve 2 ilmeği sağa doğru örerek kesiyorum. Ve bir tane artırdım. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim oldu yine. Buradaki ters ilmeği düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği sola doğru örerek bir tane kesiyorum. 2. Bir ilmek ters örüyorum. 3. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. 4. Bir tane doluyorum. 5. Ve sıradaki ters ilmeği düz örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte örerek sola doğru kestim. Bir ilmek ters ördüm. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örerek kestim. Bir doladım ve bir düz ördüm. Bir kez daha yapalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzeyim. Modelin 7. sırasını örüyorum. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Bir düz ördüm. Bir ters. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım.
2 ilmeğin yönünü değiştirip sola yatık olarak kestim ve bir ilmek ters ördüm. 6 tane kenar ilmeğim. Arka yüze geçtim. Modelin 8. sırasındayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği ters. Doladığım ilmekleri de ters örüyorum. Bir ilmek düz. 5 ilmek ters. Evet, bu sırada ilmekleri gördüğüm gibi örerek tamamlıyorum. Bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Evet, model 8 sıradan oluşuyor ve 8 sırayı tamamladık. Şimdi birinci sıradan itibaren tekrar başlıyorum örmeye. Kenar ilmeklerimi ördüm ve tıpkı birinci sıradaki gibi örüyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Evet, model kendini 8 sırada bir tekrar edecek. Şu anda modelin ilk sırasını tekrar örüyorum. Evet, model 8 sıradan oluşuyordu. Bir model yaptım. 8 sıra daha ördüm. İkinci model yapıldı. Toplam 16 sıra örmüş oldum. Bu tarafta da 1, 2, 3 sıra sonra ilk iliği açmıştım. 2, 4, 6, 8, 10 sıra sonra ikinci iliği açtım. İlk araları hep 10 sıra olacak. 10 sıra haroşa olacak. Şimdi bu sırada yine artış yapacağım. Şu anda şişimde 115 ilmek var. Artışlarımı tıpkı şu ilk başta yaptığım gibi yapacağım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Şuradaki ters ilmek örgü boyunca devam etsin istiyorum. O yüzden bir ilmek ters örüyorum. Ve ikinci ilmeği de artış yapacağım. Şu alttaki şöyle yapalım, daha kolay olur. Şişimin üzerine alıyorum. Bir ördüm. Bir de normal ilmeğimi örüyorum. Bir tane artış yapmış oldum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğin altındaki ilmeği şişimin üzerine alıyorum. Bir ilmek ördüm ve şişimdeki ilmeği ördüm. Bir ilmek düz. Sıradaki ilmeğin alttaki ilmeği şişin üzerine aldım. Önce alttaki ilmeği örüyorum. Sonra normal ilmeği örüyorum. Bir tane artış yaptım. Yani bir ilmek örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Bir kez daha göstereceğim.
Bu şekilde sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, artış yapmaya devam ediyorum. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek ördüm. Bir tane artış yapıyorum. Ve yine buradaki tek ilmek ters olarak devam edecek. Ve 6 tane kenar ilmeğim. Evet, şişimde 115 ilmek vardı. Şimdi artışlardan sonra şu anda şişimde 166 ilmek var. Arka yüze geçiyorum. Başta ve sonda 6 tane kenar ilmeğim. Evet, bir tane kenar ilmeğinden sonra ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Sıra sonunda da yine 6 tane kenar ilmeğinden önce bir tane düz öreceğim. Aradaki ilmeklerin hepsini de ters örüyorum. Arka yüzü bu şekilde tamamlıyorum ve ön yüzde roba ayrımlarını yapacağım. Evet, ön yüzde artışlarımı yaptım. Arka yüzde de bir sıra ters örerek tekrar ön yüze geçtim. Şimdi ön beden için 27 ilmek ayırdım. Kol için 33 ilmek. Arka beden için 46 ilmek. Kol için 33 ilmek ve diğer ön beden için 27 ilmek ayırdım. Önce kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve buradaki işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, işaretten önce bir ilmeğim kaldı. Artışımı da yine diğer artışlar gibi yapacağım. Şimdi sıradaki ilmeğin altındaki ilmeği öreceğim önce. Bir tane bu taraftan artış yaptım ve şişimdeki ilmeği ördüm. Sol taraftaki artışı yaparken de önce ilmeği öreceğim. Sonra bir alttaki ilmeği, şunu ördüm. Kol ilmeklerini düz örerek buradan işaretten bir önceki ilmeğe kadar ilerliyorum. Evet, işaretten önce bir tane ilmeğim kaldı. Şimdi önce bu ilmeğin altındaki ilmeği örüyorum. Sonra şişimdeki ilmeği örüyorum. Sol tarafa artışımı yaparken de önce şişimdeki ilmeği örüyorum. Sonra bir alttaki ilmeği örüyorum. Ve buradaki artışımı da yaptım. Arka beden ilmeklerini öreceğim. Yine buradaki işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, buradaki işaretten önce bir ilmeğim kaldı. Şimdi önce ilmeğin altındaki ilmeğe girerek
bir tane örüyorum, bir artış yaptım ve şişimdeki ilmeği örüyorum. Sonra önce şişimdeki ilmeği örüyorum. Sonra bir alttaki ilmeği örüyorum. Evet. Bir tane sağdan bu işaretin, bir tane soldan artış yapmış oldum. Şimdi kol ilmeklerini örüyorum. Yine işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, işaretten önceki ilmeğin altındaki ilmeği önce örüyorum. Bir tane burada artış yaptım ve şişimdeki ilmeği örüyorum. Bu tarafta da önce şişimdeki ilmeği örüyorum. Sonra bir alttaki ilmeği. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, sıra sonunda 7 ilmek kaldı. Bir ilmek ters örüyorum ve 6 tane kenar ilmeğim. Evet, burası birinci artış sırasıydı. Ön yüzde artışlarımı yapacağım, roba artışlarımı. Arka yüze geçtim. Arka yüzde önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve bir ilmek düz. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, ön yüzde birinci roba artışlarını yaptım. Şimdi arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. İpimi dışarı çıkartıp bir ilmek düz örüyorum. Ve 6 tane kenar ilmeğim. Ön yüze geçtim. İkinci artış sırasındayım. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters. Ve işaretten önce bir ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, işaretten önce bir ilmeğim kaldı. Şişimdeki ilmeğin bir altındaki ilmeği önce örüyorum. Bir tane bu taraftan artış yaptım. Şişimdeki ilmeğimi ördüm. Bu tarafta da önce şişimdeki ilmeği örüyorum ve bir alttaki ilmeği örüyorum. Bir tane de bu taraftan artış yaptım. Evet, bu şekilde her ön yüzde 1, 2, 3, 4 tane işaret var. Bu işaretlerden önce ve sonra artış yapıyorum. Yani her ön yüzde 8 tane, 2, 4, 6, 8 tane artış yapmış oluyorum. Bu şekilde artışlarımı yapacağım. Şu anda ikinci artış sırasındayım. Toplam 6 kez artış yapacağım. 6'şer kez roba artışı yaptım. Ön bedende, kollarda ve arka bedende 6'şer kez artış yaptım. Şimdi ön bedende 7. artışımı yapıyorum. Evet, ön bedende 7. artışımı yaptım ve şu anda ön beden için şişimde 34 ilmek var. Şimdi kol ilmeklerimi örüyorum. Şimdi sadece bu kolu öreceğim. Kolda
6 kez artış yaptım ve şişimde şu anda 45 ilmek var. Bu 45 ilmeği ön yüzde bir sıra düz örüyorum. Evet, 44 ilmek ördüm. 45. ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçiyorum. İkinci sırayı örüyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalıncaya kadar ters örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alacağım yine. Burası ikinci sıra. Bütün ilmeklerim ters. Evet, sadece kol ilmeklerini örüyorum. Şu anda ikinci sıradayım. 44 ilmek ördüm. 45. ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim ve üçüncü sıradayım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Burası üçüncü sıra, düz örüyorum. Dördüncü sırayı ters örüyorum. Beşinci sıra düz, altıncı sıra ters örüp model kurulumuna geçeceğim. Evet, sadece kol ilmeklerini örüyorum. 6 sıra ördüm. İlk sıra buradan gelirken bir sıra örmüştüm. Arka yüzde 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi burada model kurulumunu yapıyorum. Yine buradaki modelin aynısını uygulayacağım. Modelin ilk sırası. Önce bir tane kenar ilmeğimi örüyorum. Sonra bir ilmek ters. 5 ilmek düz. Bir ilmek ters. 5 ilmek düz. Evet, model kurulumunu yapıyorum. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz örerek buraya kadar geldim. En son bir ilmek ters örüyorum. Altının katları artı 1'di. Ve son ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi burası modelin ilk sırası. Burada modeli uygulamıştık. Bir model 8 sıradan oluşuyor. 2 model yaptık. Yani toplam 16 sıra. Aynı şekilde buradaki modeli uygulayarak toplam 16 sıra örüp geliyorum. Evet, sadece kol ilmeklerini örüyorum. Tıpkı burada yaka kısmında yaptığım gibi 2 model sırası ördüm. Bir model 8 sıradan oluşuyordu. Toplam 16 sıra ördüm. Şimdi artık düz örgüye geçiyorum. Kol lastiğine kadar ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğim. Kol lastiğine geldiğimde de kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi kol lastiğine kadar düz örüp geliyorum. Kol ilmeklerini kol lastiğine kadar ördüm. Şöyle santim olarak ölçü vermek istiyorum. Yakadan itibaren ölçtüğümde 24,5 santim. Kol altından itibaren de 11 santim örmüş oldum. Şimdi kol lastiğine geçiyorum. 3,5 numara şişle örmüştüm. Şu anda 3,25 numaralı şişe geçiyorum. Sizde varsa 3,25 yoksa 3 numaralı şişle de örebilirsiniz. Lastik kısmı biraz sık olsun istiyorum çünkü. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonra bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. Tek lastik olarak bu lastik kısmını da tamamlayacağım. Tamamladığımda da kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Evet, kol lastiğini 8 sıra ördüm. Şu anda 9. sıradayım. 9. sırada örerek kesme tekniğiyle kesiyorum.
Ters ilmeği ters örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz ilmeği düz örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Şişimdeki ilmeğimi de bir kez daha örüyorum. Ve buradaki dikeceğim yerin yaklaşık 2 katı kadar ip bırakıp kesiyorum. Evet, kol bitti. Bu haliyle de ölçüm diktikten sonraki ölçü bazen değişebiliyor çünkü. ...26 hatta 26,5 santim oldu. Bu şekilde bitince dikeceğiz. Şimdi yine 3,5 numaralı şişle devam ediyorum. Buradan ip takıyorum. Burası arka beden. İlmeğimi ördüm. Burada yine bir tane artış yapıyorum. Alttaki ilmeğe giriyorum. Bu sırada kolda artış yapmamıştım. Sadece ön bedende yaptım. Şimdi arka bedende de yaptım. Arka beden ilmeklerini düz örerek buradaki artış yerine kadar geliyorum. Evet, arka beden ilmeklerini ördüm. Şimdi buradaki artışımı yapıyorum. Arka beden için şişimde 60 ilmek oldu. Kol ilmeklerini örüyorum. Burası kol ilmeklerinin birinci sırası. Evet, buraya kadar kol ilmeklerinin belli zaten. Artık sadece bu kolu öreceğim. Bu kolu da tıpkı diğer kolu ördüğüm gibi öreceğim. Daha sonra beden birleştirmelerine geçeceğiz. Evet, hırkanın ikinci kolu da bitti. Şimdi buradan tekrar örmeye devam ediyorum. Buradaki son artışımı yapacağım şimdi. İlmeğimi örüyorum. Bir alttaki ilmeğin içinden bir tane son artışımı yaptım. Evet, ön yüzü öreceğim. Arka yüzü de örüp kol altının birleştirmesini göstereceğim. Evet, arka yüzde ön bedeni örerek kol altına kadar geldim. Burada yine taktığım ipi sabitleyeceğim. Evet, burası ön beden ilmekleri ve arka beden ilmekleri.
Şu anda şişimde ön beden ve arka beden toplamı 128 ilmek var. Ekranın üst kısmına da yazacağım ilmek sayılarını. Şimdi ön bedeni ördüm, arka bedene geldim. Arka bedeni de ipimi sıkılayarak örmeye devam ediyorum. Evet, diğer kol altına doğru ters örerek ilerliyorum. Evet, arka beden ilmeklerini örüyorum. Buradaki taktığım ipimi de sabitledim. Şimdi diğer ön beden. Burada ipimi sıkılayarak ön beden ilmeklerini de örmeye başladım. Burası ikinci sıra. Evet, bu sırayı da tamamlayıp ön yüze geçiyorum. Evet, ön yüzdeyim. 2 sıra ördüm. Yani ön yüzde örerek kola gelmiştim. Kol ilmeklerini ördükten sonra arka bedeni, sonra diğer kolu ve diğer ön bedeni ördüm. Orası birinci sıra. Arka yüzde de ters ördüm. Kol altı birleştirmesini de yaptım ve 2 sıra örmüş oldum. Burada kola başladıktan sonra 6 sıra ördükten sonra model kurulumu yapmıştım. Burada da yine aynı şekilde olacak. Şimdi 2 sıra ördüm. 4 sıra daha örüp 6 sıraya tamamlayacağım. Sonra model kurulumuna geçeceğim. Bu arada burada da 10 sıra haroşa olunca bir ilik daha açacağım. Evet, koldaki gibi burada 6 sıra ördüm. Şimdi artık model kurulumunu yapacağım. Tıpkı yine yakadaki ve koldaki gibi aynı modeli uygulayacağım. Şu anda şişimde 128 ilmek var. Baştaki ilmekleri 6 ilmeği ve sondaki 6 ilmeği çıkarınca şişimde 116 ilmek kalıyor. Model kurulumu altının katları artı 1 ilmek olması gerekiyor. O nedenle 115 ilmek olması gerekiyor. Şu anda 116 ilmek var bu arada model kurulacak kısımda. O yüzden şöyle ortada bir yerde eksiltme yapacağım. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, modele başlıyorum. Bir ters, 5 ilmek düz. Bir ilmek ters, 5 ilmek düz. Bu şekilde şöyle ortalara doğru ilerliyorum. Evet, model kurulumunu yapıyorum. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyorum. Arka bedenin ortalarında bir yerde bir tane eksiltme yapacağım. 5 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örerken şu 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm ve bir tane eksiltmiş oldum. Yine devam ediyorum. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters. Evet, burada model kurulumunu yapmış oldum. Model 8 sıradan oluşuyor ve 2 model uygulamıştım. Toplam 16 sıra. Bu kolda da yine aynı şekilde 16 sıra modeli örmüştüm. Burada da yine 16 sıra modeli tamamlayıp geleceğim. Evet, buradaki model kısmını da tamamladım. 2 model yaptım, yani 16 sıra ördüm. Şimdi artık tıpkı buradaki gibi düz örgüye geçeceğim. Koldaki gibi düz örgüyü ördüm. Burada da hem kolda hem bedende modelli kısmı ördüm. Şimdi düz örgüye geçiyorum. Ama düz örgü kısmı buradan daha uzun olacak. Şu anda tam kaç sıra öreceğimi bilmiyorum. Ölçerek gideceğim.
Bu düz örgü kısmını yapacağım. Sonra lastik kısmına geçeceğim. Şimdi bu düz örgü kısmını tamamladıktan sonra da kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Yine aynı şekilde başta ve sonda kenar ilmeklerim var. Diğer ilmeklerim de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak devam edecek. Evet, etek lastiğine geldim. Bu model bittikten sonra 17 sıra düz ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu 4 tane ilik açtım. Son ilikten sonra da 2, 4, 6, 7 sıra haroşa ördüm. Burada santim olarak da ölçü vermek istiyorum. Kol altından itibaren 13 santim ördüm. Şimdi yakadaki gibi tekstil tipi lastiği öreceğim. Şiş olarak da ben 3.25 numaralı şişe geçiyorum. Siz de kol lastiğini hangi şişle ördüyseniz o şişle örebilirsiniz. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde bir ters, bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Tekli lastik örüyorum. Sıra sonunda yine 6 ilmeğim kenar ilmeği. Evet, ön yüzdeyim. Lastik örgünün ikinci sırasındayım. Arka yüzde bir ters bir düz ördüm. Ön yüzde de düz ilmeği örmeden alıyorum. İpimi içeri alıyorum. Ters ilmeği örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Düz ilmeği örmeden alıyorum. İpimi içeri alıyorum ve ters ilmeği örüyorum. Evet, yakadaki ördüğüm gibi tekstil tipi lastik örüyorum. Tekstil tipi lastikte arka yüz bir ters bir düz olarak örüyoruz. Ön yüzde de düz ilmekleri örmeden alıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, hırka bitti. Şöyle ilik aralarında 10 sıra haroşa var. 1, 2, 3, 4. ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 9 sıra haroşa ördüm. Ondan sonra açtım iliği. Ve son ilikten sonra da 1, 2, 3, 4 sıra haroşa ördüm. Ve ön yüzde tıpkı kol ilmeklerini yaptığım gibi örerek kesme tekniğiyle keserek bitirdim hırkayı. Şimdi sırada kolların dikişleri var. Evet, dikmek için kolda ip bırakmıştım. O iple dikeceğim. Burada ilk ilmeğin içine giriyorum. Buradaki başlangıç ilmeğinin ilkine girdim. Burada da yine aynı şekilde ilk ilmeğin içine giriyorum. Evet, buradan çıktım ve buradan içeri giriyorum. İçeri aldım. Şimdi ilk ilmeğe giriyorum. Hatta şöyle yapalım. Şuradan üste çıktım.
Bu şekilde giriyorum. İkinci ilmek. Sırayla karşılıklı olarak ilmeklerin içine giriyorum. Evet, bu şekilde sıkılıyorum. Ve buraya kol altına kadar gelip kol altında nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Evet, buraya kadar geldim. İğnemi içeri alıyorum. Bu iple bir düğüm atıyorum. Burada birazcık ipimi içeride yürüteceğim. Evet, bu şekilde birazcık yürütüyorum. Bu ipimi de aynı şekilde birazcık yürüterek izleyeceğim ve keseceğim ipimi. Kol altına birleştirmiş olduk. Diğer kolu da birleştireceğim. Düğmelerini de dikip geliyorum. Evet, hırkamız bitti. Çok güzel, çok tatlı oldu. O kadar tatlı oldu ki videonun başında da söyledim. İsmini Akide şekeri koydum. Tam 0,6 ay ölçüsünde oldu. Videonun başında da santim olarak ölçüsünü vermiştim zaten. Daha büyük örmek isterseniz 1 ve 2 yaş için yaka sayısı yeterli. Bu kadar genişlik yeterli olacaktır 1 ve 2 yaş içinde. Ama buradaki artışları yaparken buradaki model 6 ilmekten oluşuyor. O nedenle 6 ilmek ya da altını katları şeklinde ilmek ilave ederek büyütebilirsiniz. Burada model bittikten sonra, model bitinceye kadar yuvarlak olarak örüyoruz. Model bittikten sonra roba artışları var. Burada roba ayrımı yapıyoruz. Mesela 8 ilmek ilave ettiyseniz önlere 2'şer, arkaya 4 ilmek. 6 ilmek ilave ettiyseniz bir ilmek kola, birer ilmek ön bedene ve arkaya 2 ilmek. 2, 3, 4, 5, 6, evet. O şekilde yapabilirsiniz. Küçültürken de yine aynı mantıkla yapabilirsiniz. Bundan küçüğü de zaten yeni doğan ölçüsü olacaktır.
Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.